2 tane patlıcan kullanacağım. İlk öncelikle patlıcanların kök kısımlarını koparalım. Patlıcanların kök kısmını kopardıktan sonra ince dilimler halinde uzunlamasına keselim. Patlıcanları bu şekilde doğrayıp hazırladıktan sonra ince ince kesip hazırlayacağım. Patlıcanları doğradıktan sonra tavanın içerisine alıp kızartmaya geçelim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Karıştırarak patlıcanları iyice kızartalım. Üzerine yarım çay kaşığı tuz serpiyorum. Patlıcanlar iyice kızardı. Kızardıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakalım. Patlıcanlar kızardı. Kızarttıktan sonra üzerine 100 gram beyaz peynir ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Malzemeleri iyice karıştıralım. İç malzemeyi hazırladık, kenara alalım. 1,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, unu ilave ediyorum. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı da gördüğünüz gibi yumuşak olmalı. Sert bir hamur olmaması gerekiyor. Hamuru hazırladıktan sonra tezgaha alalım. Dört tane beze hazırlayacağım. İlk bezenin üzerine birazcık un serpip merdaneğini açıyorum. Bir tabak büyüklüğü kadar açtıktan sonra kenara alıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıp büyütüyorum. 80 gram tereyağını eritelim. Tereyağını erittim. Tereyağını da kenara alıyorum. Açmış olduğum hamurlardan bir tanesini alıyorum. Üzerine eritmiş olduğum tereyağından bol bir şekilde sürüyorum. 4 tane açmış olduğum hamurun üzerine aynı şekilde tereyağını sürüyorum. Son katın üzerine de yağ döktüm. Üzerine streçle kapatalım. Hazırlamış olduğum hamuru dolapta yarım saat dinlenmeye bırakalım. Hamuru dolaptan çıkarttık. 4 katında birden tezgaha alıyorum. Elimle iyice açıyorum. Dört katını iyice açtıktan sonra tekrar kapatıyorum. Bunu da üzerine tekrar kapatıyorum. Böreğin kat kat olması için ilk öncelikle açtık, üzerine kapattık arkadaşlar. Tekrar hamuru açmaya başlayalım. Ben açarken biraz kare şeklini veriyorum. Hamuru ikinci kez açtıktan sonra hazırlamış olduğum iç malzemeyi içerisine koyuyorum. İç malzemeyi her tarafa dizelim. Bu şekilde dizdikten sonra hamuru üzerine kapatıp rulo şeklinde saralım. Hazırlamış olduğum böreği yağlı kağıt koymuş olduğum tepsiye alıyorum. Bu tarz böreklerde üzerine yumurta sarısı kullanmıyoruz. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Nefis böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Çıtır çıtır, mükemmel patlıcanlı bu böreği denemelisiniz. Yakından da göstereyim arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Şimdi servise hazırlayayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.